Merhaba, hoş geldiniz. Kanalıma ve mutfağıma sefalar getirdiniz efendim. Arkadaşlarım artık bana mezelerin sultanı diyorlar. Siz de öyle düşünüyor musunuz? Yorumlarda yazın lütfen. Bugün çünkü yine nefis bir Akdeniz mezesi hazırladım. Yunan ve İtalyan mutfağına özgü ama Türk damak tadına da çok uygun. Müthiş bir lezzet. Hadi buyurun geçelim tarifimize. Şimdi 2 adet kabuklarını soyduğum ve yıkadığım havucum var. Havuçlarımı verev olarak, iri olarak doğruyorum. Çok fazla ufaltmıyorum. Şöyle göstermek istiyorum size. Yapılışı çok pratik, çok kolay ama çok da leziz bir meze olacak, göreceksiniz. 2 havucumu da bu şekilde kestikten sonra bir adet de kuru soğanı, 5 diş de ufak diş olduğu için sarımsağım var. Şimdi soğanlarımı da jülyen olarak doğruyorum. Yarım ay şeklinde, kalın ama. İnceltmiyorum çok fazla. Doğradıklarımı da aynı şekilde havuçlarımın üzerine atıyorum. Benim bu fırın mezelerim çok meşhurdur arkadaşlar. İtalyan, Yunan restoranlarında yediğim, gördüğüm ve oradaki şef arkadaşların öğretmiş olduğu mezeler çok pratik ama çok da leziz. Şimdi hemen lezzetlendirmeye geçiyoruz. Sarımsağımız, soğanımız havucun üzerine yattı ama gördüğünüz gibi borcamıma bir mutlaka yağlı kağıt seriyorum. Çünkü borcamlar bazen yapışma yapabiliyor. Sevimsiz durumlara maruz kalmamak için mutlaka seriyorum. Tuzundan sonra da biraz karabiber serpiyorum. Baharatlarla lezzetlenecek ve farklı bir mezeye dönüşecek olan bir meze bu. Baharatlar önemli. Şimdi ne yapıyoruz? Karabiberimizden sonra hemen bir tutam biberiyeğimizi elimle kırarak üzerine boca ediyorum. En önemli püf noktası müthiş bir koku ve lezzet verecek olan birazcık ada çayını hemen üzerine yine elimle kırarak döküyorum. Bu çok önemli çünkü mis gibi bir koku verecek. Osmanlı mutfağında da çok meşhurdur biliyorsunuz. Özellikle et yemeklerine çok sık konur. Şöyle bir çay kaşığı da kırmızı toz biber serpiştiriyorum. Hemen üzerine de biraz yağlıca lezzetli oluyor. 3-4 yemek kaşığı kadar zeytinyağımı koydum. Bütün yapacağımız olay bu kadar pratik. Fırınımı 180 dereceye açtım, ısındı alt üst fan olarak. Şimdi alta yakın, üste koymayacağım, yakın bir bölümüne koyacağım üstünü kapatmadan yumuşayana kadar pişireceğim. Pişsin çıksın yapacağımız işlemler var. Havucumuz fırındayken hemen biz de altlığını yapıyoruz. Bunun için bir 3-4 yemek kaşığı kadar süzme yoğurdumuzu tabağımıza alıyoruz. Evet, bu kadar yoğurt yeterli. Şimdi sadece 2 yemek kaşığı kadar rendelenmiş beyaz peynirimizi de içerisine ilave ediyoruz. Mutlaka sert, yağlı, güzel bir beyaz peyniri koyun. 1 yemek kaşığı mayonezimizi koyuyoruz. 1 tatlı kaşığı hardalımız var. Hardalımızı ilave ediyoruz. 1 yemek kaşığı da elma sirkesi. Mutlaka koyun, çok yakışıyor. Arzu edenler limon rendesi, da limon sıkabilir. Şimdi bütün bu malzememizi güzelce bir karıştırıyoruz. Aman Allah'ım, lezzet bombası. Hem sağlık hem lezzet. Sosumuz da hazır, havucumuz da çıkmak üzere. Şimdi güzelce servis edelim. Havucumuz nefis bir şekilde pişmiş. 180 derecede alt üst fanlı ayarda. 15 dakikada hemen güzelcecik pişti ve yumuşadılar. Mutfakta olup bu kokuyu duymalısınız. O ada çayından, biberiyeden gelen nefis koku mutfağımı sardı. Hemen yapın siz de. Biraz ılısın, şimdi servis edeceğiz. Evet, şimdi yoğurdumuzu servis tabağımıza alıyoruz. Peyniri sakın ihmal etmeyin. Bütün esprisi ve lezzeti peynirde arkadaşlar. Tam yağlı, sert bir beyaz peyniriniz varsa ya da
Feta peyniri de kullanabilirsiniz. Çünkü genelde Yunanlılar, İtalyanlar feta peyniri kullanıyorlar. Yoğurdumuzu güzelce şöyle yayıyoruz. Her zaman olduğu gibi çanak yapıyoruz. Kaşığımızın arka kısmıyla iyice yaydıktan sonra da bu nefis, yumuşacık pişmiş, mükemmel havuçlarımızı hemen üzerine alıyoruz. Yeme de yanında yat. Tam bir Akdeniz sağlık bombası. Akdeniz mutfağından harikulade bir meze. Evde bulunan malzemeyle ve çabuk pratik yapılan, gerçekten benim gözdem bu meze. Dediğim gibi beraber çalıştığım çok değerli İtalyan, Yunan şeflerimden öğrendiğim, onların usulünde yapılan fırın mezelerim benim meşhurdur. Eskiye dönük eğer açar bakarsanız fasulyeden tutun domates, soğan mezesine kadar harikulade mezelerim var. Bu mezem şimdi benim hazır oldu. Hemen vedalaşacağız. Evet, bugün de bir tarifimizin sonuna geldik. Harika bir meze yaptık. Evde bulunan malzemeyle ucuz, pratik ve şıpşak yapılan ama gerçekten her yiyenin size bolca teşekkür edeceği, beğeneceği ve iltifat edeceği iyi bir meze olduğuna inanıyorum. Çünkü ben çok sık yapıyorum ve yaptığım herkes de bana inanılmaz iltifatlar ediyor. Övgüler yağdırıyor. Umarım siz de yapar, denersiniz. Şimdiye kadar denemediyseniz şiddetle tavsiye ediyorum. Ve eğer tarifimi beğendiyseniz ne yapacağınızı biliyorsunuz. Önce videomu beğeniyorsunuz. Sonra da kanalıma abone değilseniz eğer kanalıma abone olup sonra yapacağım tariflerden de haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmuyorsunuz. Bana destek olmayı arzu ediyorsanız, tariflerimi beğeniyorsanız sosyal medyalarınızda, sevdiklerinizle bol bol paylaşmayı da lütfen unutmayın. Bana olan destekleriniz, o güzel yorumlarınız ve bu dakikaya kadar beni izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Sevgiyle kalın. Ağzınız hep tatlı kalsın efendim. Hoşça kalın.